Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'ın felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde metin oluşturma tekniğini analiz edeceğiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde bir metnin ana temasının nasıl oluşturulacağına dair çerçeve çizmeyi ve iç yapısında neler yapacağımızı tartışmıştık. İşte bugün aslında daha detay noktaya iniyoruz ve paragraf sisteminin nasıl olması gerektiğini analiz edeceğiz. Şimdi paragraf sisteminde de şöyle bir sorun var. Biz akademik bir metin hazırlarken, yani seminer hazırlarken, tez hazırlarken ya da dersimizle ilgili bir araştırma konusu hazırlarken bizim fikrimiz var, bizim tezlerimiz var. Bir de bu tezi ortaya koyarken etkilendiğimiz ya da aldığımız fikirler var. Şimdi bunu sistematik bir hale getirmenin temel ana hareket noktasını ise paragraflar oluşturuyor. İşte Warburton da bundan dolayı bize diyor ki eğer diyor bir paragrafı düzgün ve sistematik kurarsanız aslında metninizin anlaşılması noktasında da en önemli şeyi yapmış olursunuz diyor. Ve paragrafları uzunluk birimi olarak değil, düşünce birimi olarak kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bizim çalışmamızı okuyan kişinin aslında paragraflarda bizden yardım alması gerektiğini söylüyor. Bazen arkadaşlarımızla burada yaptığımız metin müzakerelerinde uzun uzun paragraflara rastlıyoruz. Ve biz o paragrafı okurken metnin içinde kayboluyoruz. Hangi fikir nerede başlıyor? Fikir kimin fikri? Neden bu cümle buraya girmiş? Ayırt edemiyoruz. Bunu çözmenin yolu da ne? Bizim paragrafı nerede başlayıp nerede bitmesi gerektiği ile ilgili zihnimizde anlaşılır, berrak bir noktaya getirebilmemiz. Yani bir paragrafa başlarken o paragrafın kendi içerisinde bir giriş gelişme sonucu olmalı. İçinde ifade ettiği bir ana tema olmalı ve o ana tema bittikten sonra diğer paragrafa geçmemiz lazım. Şimdi Warburton'ın buradaki bize önerisi kılavuzlar oluşturun şeklindeydi. Önceki müzakeremizde de bu kılavuz oluşturma geçti. Neden? Çünkü biz bir başlık altında bir argümanı tartışıyoruz. Argümanın birinci maddesi var, ikinci maddesi var, üçüncü maddesi var, dördüncü maddesi var. Ve her bir argüman içerisinde tezler var, antitezler var. Ben bunun tamamını, yani 4 argümanı tek bir paragraf içerisinde ifade edersem ne olur? Bizim onu ayırt etme imkanımız kalmayacaktır. Ama bunu ifade ederken şöyle bir şey yapsam. Mesela birinci argümanı birinci paragraf olarak alıp onun içerisinde söylemek istediğimi tam olarak ifade edebilsem, sonra ikinci paragrafa geçsem ya da birinci argümanı bu konuyla ilgili temel tezleri verip ardından buna dair değerlendirme yapılan noktayı ve üçüncü paragrafta da kendi görüşümü açıkladığım bir sistemle verip her bir argümanı bu şekilde detaylandırsam okuyucu tarafından daha anlaşılacaktır. Şimdi okuyucu tarafından daha anlaşılması metnin de anlaşılmasını sağlar. Yani bir metnin amacı aslında bir şeyleri bir yerlerden alıp oraya derc etmek değil. Bir metnin temel amacı aldığımız şeylerin yeni bir fikir, yeni bir düşünce, yeni bir bakış açısıyla bizim tarafımızdan nasıl anlaşıldı ve biz bunu insanlara sunarken daha açık, daha berrak nasıl sunabiliriz? Temel derdimiz bu olması gerekiyor. Onun için de paragraflarımızda arasında geçişler yaparken bu şekilde bir kılavuz sistemi koyarsak daha rahat bir okuma sağlamış oluruz. Şimdi bunun püf noktası dediği bir nokta var Warburton'a göre. Diyor ki mesela kılavuz yaptınız, bölüm başlıklarını oluşturdunuz ve bir bölümün içerisinde paragraflarınızı sıraladınız ve dediniz ki bu acaba kılavuz sistemi burada tuttu mu? İşte burada paragrafların kendi arasında bir geçiş olup olmadığını anlamanız için kılavuz olarak kullandığınız kelimeleri sıraladığınız zaman eğer metin içinde bir geçişlilik ve birbirini gerektiren, birbirleri arasında bağ kurulabilen bir yapı varsa kılavuzunuz sistemli çalışıyor demektir. Bu da bizim metnimizin başarılı bir noktaya geldiğini gösterir. Şimdi alıntıları tutumlu kullanın diyor. Tezlerdeki en büyük sorun, araştırmalardaki en büyük sorun şu. Biz bir çalışmaya başlıyoruz ve çalışmaya başlarken aslında yeni bir metin ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi yeni bir metin ortaya koymak da oldukça zor bir iş. Niye? Çünkü biz başka fikirlerden besleneceğiz. O fikirleri analiz edeceğiz, sentezleyeceğiz ve kendi fikrimizi yazacağız. İşte burada yeni başlayan bir araştırmacı şurada bocalıyor. Ya okuduğu metinleri olduğu gibi bu tarafa taşımaya çalışıyor. O zaman yığma bir metinle karşı karşıya kalıyoruz. Ya da kafasında kalanları kendi fikriymiş gibi söylüyor. Belki kafasında kalanlar eski okumalarından ama onlar ayırt edecek de durumda değil. O zaman da metni nereden aldığı ve nasıl aldığı belli olmayan, kendi içerisinde bir sistemi olmayan kurguyla vermiş oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ne? Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Alıntı yapacaksak eğer bu alıntının bizim üslubumuz ve bizim metni ele alış şeklimizle metne girmesi lazım. Eğer tırnak içi alıntı yapıyorsak da bu tırnak içi alıntının bizim metnimizde hayati bir yeri olması ve eğer o tırnak içi alıntıyı almazsak eğer o metnin bizim ifade tarzımızda net bir şekilde anlaşılmayacak kaygısını taşıyorsak yapmamız lazım. Şimdi birçok tabii çalışma görüyoruz ve bu çalışmaların içerisinde büyük büyük sayfalarca
aynı çalışmadan atıflar, aynı çalışmadan olduğu gibi alıntılar görüyoruz. Şimdi tabii ki atıf yapacağız ama aldığımız metni biz analiz edecek, sentezleyecek ve yorumlayacak bir şekilde eğer değerlendirmiyorsak o zaman burada metnin akademik bir metin olması noktasında sıkıntı olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun için dikkatli bir şekilde istifade ettiğimiz kaynakları incelemek ve bu istifade ettiğimiz kaynakları kendi zihinsel düşünce dünyamızda yorumlamak ve bu yorumladığımız şeyleri analitik ve akademik bir dille şeffaf ve berrak bir şekilde okuyucumuza ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi karşı argümanları irdeleyin şeklinde de ifade kullanmış. Karşı argümanları irdelemek akademik metinlerin en önemli unsuru. Niye? Şimdi ben sizin tezinizi aldım elime diyelim. Bir teziniz var. Diyorsunuz ki ben işte bu konuda böyle düşünüyorum. Fakat sizin tezinizin benim nezdimde değerli olabilmesi için benim farklı bakış açılarına sizin nasıl baktığınız ve bunları nasıl değerlendirdiniz ve bu alternatif bakış açılarını eleştirel olarak nasıl incelediğiniz de dikkatimi çeken bir nokta olacak. Ve aslında kendi tezinizi kuvvetlendirmenin ana teması nerede gizlidir? O karşı argümanları ele alış şeklinizdedir. Şimdi karşı argümanların şöyle de bir rolü vardır. Biz karşı argümanları ne kadar analiz edersek kendi tezimizi de kendi iddiamızı da o kadar iyi kavrarız. Bunu ben İslam felsefesiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda özellikle vurguluyorum. Mesela ben bu Şehristani'nin filozoflarla mücadele Musalatül Felasife adlı eseriyle ilgili yüksek lisans tezimi çalışmıştım. Bu normalde bir felsefe eleştirisi. Ve felsefe eleştirisini yüksek lisansta çalıştığım zaman İbn Sina'nın felsefi sistemini kavrama ve anlama noktasında çok daha derinlikli bir araştırma yapmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü ben eğer İbn Sina'nın eleştirisini çalışacaksam öncelikle İbn Sina'nın ne dediğini tam olarak kavramam lazım. İbn Sina'nın ne dediğini tam olarak kavramam için İbn Sina okuması yapmam lazım. Buna ilave olarak İbn Sina'yı o derece kavramam lazım ki Şehristani'nin eleştirilerinin doğru ve yerinde mi olup olmadığını da tespit etmek için iki düşünürün bu noktadaki farklılıklarını kavradığım zaman anlayabilirim. Onun için biz karşı argümanlara felsefi yazımda çok önem veririz ve bundan dolayı da İslam felsefesi açısından teknik olarak konuşuyorum. Gazali'nin eleştirileri, İbn Rüşd'ün Gazali eleştirileri, o işte tehafüt gelenekleri, musaraha gelenekleri bizim açımızdan bir metnin anlaşılması noktasında farklı değerlendirmeleri çözümlemeyle daha anlaşılır, daha net bir tutum ortaya koyar. Bunu siz kendi alanınızla ilgili çalışmalarda da yapabilirsiniz. Yani bir tez ortaya koyuyorsanız tezin karşıt tezlerini ve buna dair eleştirileri ele aldığınız zaman sizin metninizin daha kuvvetli ve daha anlaşılır olduğunu göreceksiniz. Bunu sadece metnin anlaşılması bağlamında değil, argümanlarınızı ortaya koyarken de sizin analitik yeteneğinizin daha da ileri bir noktaya gittiğini göreceksiniz. Bu noktada yani paragraflar, alıntılar, tezler ve antitezleri değerlendirirken intihal konusuna değiniyor Warburton. İntihalden kaçının diyor. Bugün özellikle yapay zekanın, bilişimin getirdiği kolaylıkların, metinleri alıp bulup aktarmanın çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Ve biz bu noktada çok daha dikkatli olmalıyız. Yani bir metni alıyorsak, bir fikri alıyorsak bu fikrin ana kaynağını, ana temasını bulmamız gerekiyor. Şimdi çoğu zaman işte arkadaşlar yapay zekadan, internet üzerindeki araştırmalardan yararlanabiliyorlar. Ama aldıkları bilgiyi teyit etmeleri lazım. Teyit ettikten sonra bu bilginin kime ait olduğunu kaynak göstermeleri lazım. Eğer kendileri bir katkı yapmamışsa bunu tırnak içinde vermeleri lazım. Katkı yapmışlarsa da bunun dipnotta gözükmesi gerekiyor. Şimdi bunu tezi yazarken belki arkadaşlar anlamıyor. Ben özellikle tez sürecindeki arkadaşlara şunu söylüyorum. Tez, çalışma, araştırma, makale geri dönüşü olmayan bir yol. Yani sizler o sırada gözünüzden kaçabilir ya da öneminin farkında değilsinizdir. Dikkat etmezsiniz ve ileride bu yayınlandıktan sonra ya da teziniz geçtikten sonra normalde hocaların da dikkat etmesi lazım ama ola ki bunu göremediler ya da fark edemediler. Buradaki temel sorumluluk size kalıyor. Ve intihal dediğimiz olay o kadar ağır yaptırımlar olan bir şey ki akademik kariyeriniz hangi aşamada olursa olsun size ciddi anlamda sorun doğuracak ve etik ve ahlaki çizgide de sizi zor durumda bırakacak bir iddia ve itham olur. Onun için her çalışmamızda kaynak olarak kullandığımız bütün çalışmaları göstermemiz, en ince ayrıntısına kadar bunları dipnotlarda ya da kaynakça kısmında vermemiz ve açık ve şeffaf bir şekilde araştırmamızın hangi süreçlerden geçtiğini göstermemiz bizim için önem arz edecektir. Eğer bunu yapmasak
çalışmamızın saatinden öte akademik ve etik değerler bakımından da ahlaki ilkelere, etik ilkelere uymayan bir kişi olarak daha da ötesi veri hırsızı olarak geçme ihtimali var. Bu noktada da Warburton da burada çok ciddi uyarılar yapıyor arkadaşlar. Warburton'un burada söylediği akademik anlamda bir çalışmadan, kitaptan alınan fikirler ve metinlerle ilgiliydi. Bir de çevrim içi intihal dediği bir husus var. O da bugün daha da ciddi anlamda sorun olabilecek bir şey. Neden? Çünkü yapay zekanın bize bir veriyi getirdiği zaman bu veriyi nereden getirdiğini bilmiyor bazı arkadaşlar ve onu kullanıyor. Eğer biz bunu kullanıyorsak bununla ilgili de akademik etik ilkeleri merkeze alarak hareket etmemiz lazım ki ileride ciddi anlamda sıkıntı yaşamayalım. Çünkü bugün bilginin çok yoğun bir şekilde geldi. Kimi zaman bilginin de karmaşık bir ilişkiler çerçevesinde farklı ve yanlış bir şekilde sunulduğu şeyi de görüyoruz. Onun için çevrim içi gördüğümüz şeylerde mesela internet üzerinden bir makale ise ona da mutlaka atıf yapmamız lazım. Eğer biz bir fikri bir yerden araştırdıysak işte yapay zeka ya da başka bir yerden elde edilen bir bilgiyi olduğu gibi kullanmak yerine bunun teyidini yapmamız lazım. Yani akademik çalışmalarda ya da filozofların ya da düşünürlerin eserlerinde bu nerede nasıl geçiyor bunu tespit etmeden sadece bize verilen veriye güvenerek bunu sağlayamayız. Ne yapılması lazım? Yani akademik olarak çalışan bir insanın öncelikle aldığı verinin teyidini yapması mutlaka gerekiyor. Ve bugün kaynakça ile ilgili ya da işte diğer şeylerle ilgili yapay zekaya takım şeyleri verip orada mesela olmayan bir yayının var gibi göründüğü durumlar da söz konusu olabiliyor. Onun için olmayan bir yayının var gibi göründüğü ya da olmayan, filozofa ait olmayan bir fikrin filozofa ait gibi göründüğü şeyleri siz ciddi bir akademik düşünceye sahipseniz, ciddi anlamda bir okuma yapıyorsanız, ciddi anlamda bir yazım tecrübesi peşindeyseniz mutlaka teyidini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları özellikle ben de teyit ediyorum. Şimdi bu Warburton'un felsefe okumaları ile ilgili müzakeremiz yavaş yavaş bitiyor. Bizim araştırma yöntem ve teknikleriyle ilgili de bir oynatma listemiz var arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Çünkü orada da bir tezin ilk başlangıç aşamasından, fikir aşamasından savunma aşamasına kadar bütün aşamalarını değerlendiriyorum. Hatta orada intihalle ilgili çok teknik bir şekilde değerlendirme yaptığım bir video da var. Eğer merak eden dostlar olursa hem oynatma listesine hem de intihalle ilgili videoya bakabilirler arkadaşlar. Yavaş yavaş Warburton müzakeresini bitireceğiz. Eğer sizin de önerebileceğiniz okuma ve yazım rehberi ile ilgili eserler varsa onları da ileride müzakere edebiliriz. Ben bugünkü müzakeremi burada bitireceğim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.